Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir Ramazan pidesi hazırlayacağız. Pide hamurumuz için ilk önce ön maya hazırlamamız gerekiyor. Bunun için 200 milim bardak ile 2 bardak unum var benim. Yine aynı bardak ölçüsüyle de 1,5 bardak su ve 1 yemek kaşığı da kuru maya kullanacağım. Şimdi bütün malzemeleri sırasıyla karıştırma kabına alıyorum. Su normal çeşme suyu. Evet. Şimdi üzerini kapatacağım ve en az 3 saat ılık bir ortamda bekleteceğiz ön mayamızı. Tam 3 saat boyunca beklettiğim ön mayam tam istediğim kıvama geldi. Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi pidemizin hamurunun yapımına geçelim. Pide hamurumuzun diğer malzemeleri yine 200 milim bardak ile 2 bardak un kullanacağım. 1 tatlı kaşığı bal, 2 çay kaşığı da tuz kullanacağım. Ön mayamızı da ilave ediyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Pidemizin hamurunu görüyorsunuz. Oldukça akışkan bir hamur. Bu şekilde olması gerekiyor. Sakın fazladan un koymayın. Toplamda 4 bardak un ve 1,5 bardak da su koymuş oldum. Şimdi bu şekilde hazırladığımız hamuru yine en az 2,5-3 saat kadar mayalanmasını bekleyeceğiz. 2,5 saat boyunca beklettiğim hamurum çok güzel mayalandı. Şöyle bir hafiften karıştıracağım. Şimdi tezgahıma alıyorum. Şimdi katlama işlemi yapıyorum. Tepsiye yağlı kağıt sermedim. Sadece galeta unu serptim bolca ve hazırladığım hamuru da üzerine koydum. Şimdi 1-1,5 saat kadar yine tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Pidemizin üzerine sürmek için 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı da yoğurdumuzu hazırladım.
Şimdi hepsini karıştıralım. Hamurumuzun mayasını görüyorsunuz arkadaşlar. Baloncuklar oluştu. Onları söndürmemeye dikkat ettim. Şimdi üzerine susam serpeceğim. Fırınımı 190 dereceye ısıttım. Şimdi ekmeğimi, pidemi fırına gönderiyorum. Pidemiz çok güzel kızardı. Şimdi fırını kapatıp ekmeğimi çıkarıyorum artık. Pidemiz soğusun. Sonra iç dokusunu sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar, iç dolgusu da gayet güzel pişti. Pofur pofur yumuşacıklar zaten. Bugün güzel bir Ramazan pidesi yaptık. Gayet güzel oldu. Bugün de tarifimin sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.